8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sibel Gelecek. Sibel hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız hocam? Teşekkürler Fatih Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam şimdi obezite tabii çok yaygın ve Evet. obezite cerrahı olarak sizler de bu konuda çok müthiş işler yapıyorsunuz. Teşekkürler. Yıllar içerisinde bizler müdahale edemediğimiz pek çok böyle şişman hastaları mecbur kaldık ve sizler gibi değerli genel cerrahlara yönlendirdik ve onlar bu bariyatrik cerrahide böyle çığır açtılar. Evet. Hakikaten. Çok ciddi gelişmeler oldu. Aynen öyle. Yani kabuk değiştirdi diyorum ben hakikaten bu obezite cerrahisinde yapılan uygulamalar. Balon da bunlardan bir tanesi. Ben özellikle hani ameliyat korkusu olan ve biraz balonla hani basamak tedavisi modelinden ilerleyecek olur isek, balon tedavisiyle ilgili olarak bize biraz bahseder misiniz? Bunlar neler? İçerikleri nasıl? Hangi tip balonlar kullanılıyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz diye Tabii başlayacağım. ki. Sizin de dediğiniz gibi obezitenin artık günümüzde çok fazla karşılaşılır bir durum olmasından dolayı bununla baş etmenin yolları da son derece gelişti. Bunlardan bir tanesi de balon. Bu balonun da şu anda pratik olarak uyguladığımız 4 tipi var. Evet. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu 3 tanesi endoskopik olarak uyguladığımız, bir tanesi de yutulabilir olarak uyguladığımız balon. Endoskopik olarak uyguladıklarımızın içerisinde de süre olarak farklılıklar içeren var. İşte 1 yıl boyunca hastada bıraktığımız balonlar var. 6 aylık süreçlerde hastada bıraktığımız var. Bir de dediğim gibi en son olarak yutulabilir balon diye teknolojinin de geliştirdiği, bize kazandırdıklarıyla hiç endoskopi kullanmadan sadece hastanın bir bardak suyla yutmasıyla kolay bir şekilde uyguladığımız yutulabilir mide balonu olacak şekilde çeşitlerimiz mevcut. Hocam bu yutulabilir balonları biraz açalım. Çünkü bu hakikaten son gelişme, son teknoloji diyelim. Yutulabilir balon nedir? Ne bize kazandırıyor? Ne faydası var, ne zararı var? Biraz bahseder misin detaylarına? Çünkü çok kolay bir yöntem. Bu esasında İngilizce'de tam user friendly dediği, hani kullanım kolaylığı olan, kişiye de uygulayıcıya da kolaylık katan bir yöntem. Ben hatta şöyle size de göstermek isterim seyircilerimize. Bu şekilde bir antibiyotik kapsülünden bile birazcık daha büyük bir kapsül. Bütün balon bunun içerisine teknolojik olarak sıkıştırılmış durumda. Biz bunu en büyük avantajı olan hiçbir damar yolu, endoskopi, ameliyat, anestezi gerektirmeden, yani bizim tıbbi terimimizle hiçbir invaziv girişim olmadan, hastanın vücuduna ek bir yük yüklemeden sadece 2 bardak suyla yutturuyoruz. Elbette ki bunu hastalarımız alıp kendileri uygulamıyorlar. Çünkü bizim bunun midede olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hekimlerin, genel cerrahi uzmanlarının denetiminde biz bunları bir takım görüntüleme merkezlerinde hastalara yutturuyoruz. Burada zaten görünüyordur umarım kameradan, bir takım çizgiler var. Yaklaşık bu 3. çizgide ortalama yemek borusundan mideye doğru uzandığını kabul ediyoruz. Ve bunun içerisinde bir ufak belirteç, radyopak marker var. Bunun midede olduğunu teyit etmek için bir röntgen çekiyoruz. Röntgende midede olduğunu teyit ettikten sonra bu üstündeki kapsül en geç 3 dakika içerisinde sindirim enzimleri ve tükürükle temastan sonra zaten eriyip yok olan bir materyal. Dolayısıyla da bunun midede olduğunu teyit ettikten sonra bu ince kateterden, line'dan yaklaşık 550 cc, 550 mililitre hacmindeki bir serum fizyolojik dediğimiz serumla bu balonu şişiriyoruz. Ve yeniden balonun tam açıldığını, midede şiştiğini yine bir röntgenle teyit ettikten sonra bu hortumu, kateteri düzgün bir şekilde hastadan çektiğimiz zaman bunun içerisinde özel bir valf var. Balon şişmiş ve kendini kapatmış, mühürlemiş olarak içeride kalıyor. Biz bu kateteri çıkartıyoruz ve ortalama 15 dakika içerisinde hastayla sohbet ederek hatta bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Peki bu işlemi tamamladıktan sonra midenin içerisinde nasıl bir form kazanıyor demin gösterdiğim balon? Bu şekilde küreye benzer ama tam küre değil. Bu yutulabilir balonun bir farkı. Onun için özellikle belirtmek istiyorum. Daha eliptik bir yapısı var. Bunun avantajı da balondan sonra en çok hastalarımızın tedirgin olduğu şeylerden bir tanesi bulantı ve açlık krampları dediğimiz mide krampları. Ama bu şeklin, bu formun yine yapılan çalışmalarla gösterilmiş ki fundusa
olan basısı, yani midenin bu hep çaydanlık gibi çizilen üstteki o şiş kısmına olan baskısı az olduğu için kişilerde bulantı ve mide kramplarını da son derece azalttığı, daha fizyolojisine uygun hale geldiği için daha tolere edebilir bir uygulama. Diğer endoskopik balonlardan da en büyük farklarından bir tanesi de bu. Ne kadar sürüyor bu? Ortalama 48 saat, hani 2 gün, 3 gün, tabii ki insan fizyolojisine göre değişiklikler gösterebilir kişiden kişiye. Ama ortalama 2-3 gün içerisinde mide bunu artık kabul ettiği için, tolere ettiği için bunlar da ortadan kalkıyor ve kişi bunun varlığını da unutarak normal gündelik hayatına devam ediyor. Peki hocam, avantajlarından biraz bahsettiniz. Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Avantajı ve dezavantajı nedir? Şöyle, esasında bir dezavantajı yok. Çok da avantajlı. Nedir? En büyük olayı, hormon dengenizle bir değişiklik yapmıyor. Herhangi bir ameliyat geçirmiyorsunuz. Ama amacımız neydi? Kişinin kilo kaybının sağlanması. Evet. Bu anlamda kişinin kilo kaybını da sağlamış oluyoruz ki bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Biz bunu 18-65 yaş aralığında Body Mass Index'i 30'un üstündeki bütün hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Burada 30'u özellikle vurguluyorum çünkü cerrahi yaptığımız zaman biz ya 40 ve üstü Body Mass Index'i indeks olarak alıyoruz ya da 35 ve obezitenin yol açmış olduğu yandaş bir hastalık. Bunlar neler olabilir? Hipertansiyon, şeker, dizlerde artrit, yani kireçlenme olarak halk arasında bildiğimiz, varis, damar sertlikleri gibi hastalıklardan birisini de teşhis ettiğimiz zaman o zaman 35'e kadar çekebiliyoruz Body Mass Index'ini. Ama 30 ile 35 arasında yine kilo sorunu olan, yine metabolik bir takım problemlere, rahatsızlıklara yol açabilen ama ameliyat olamayan hukuki olarak da, çünkü bizim Sağlık Bakanlığı'nın tanımladığı bu demin bahsettiğim Body Mass indeksleri var, bir grup var. Bunlarda da kilo veremeyen, yani kendi diyetleriyle, egzersizleriyle, denemeleriyle kilo veremeyen insanlara da yardım edebilmek amaçlı ortaya atılan yöntemlerden bir tanesi. Bir ikinci kullanım alanı da bazen süper obez dediğimiz. Body Mass indeksi sizin de demin bahsettiğiniz gibi 50-55'in üstünde. Bu ameliyatlar zaten obez olmasından kaynaklanan kişinin son derece riskli ameliyatlar olduğu için o kişilerin kilosunu birazcık azaltıp body mass indekslerini birazcık daha ameliyat için daha az riskli hale getirip öncesinde bir öncü program gibi kilo kaybetmesini sağlamak amaçlı olarak yapılan bir uygulama. Peki kimlere yapılamaz hocam? Şimdi yapılabilecek kişilere yazdık ama, söyledik ama kişiler kişiler Şimdi kimler? çok böyle pozitif bahsettik ama illa bunu da uygulayamadığımız hasta grupları var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi geçirilmiş karın cerrahisi. Özellikle de mide cerrahisi geçiren hastalarda. Şimdi bize bazen geri dönüşler oluyor. İşte ben daha önceden tüp mide geçirdim ya da işte mide bypass'ı geçirdim. Ancak biraz kilo aldım, ben bunu uygulayabilir miyim diye. Bu hastalarımızda uygun değil. Neden? Çünkü sonuçta zaten bu mekanik olarak midenin içerisinde bir volüm kaplayan bir uygulama olduğu için biz daha önce o ameliyatlarda mideyi küçülttüğümüz için bunu koyduğumuzda ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. O yüzden bu hastalarımıza uygulayamıyoruz. Yine daha öncesinde geçirilmiş karın cerrahisi ve yapışıklıkları olan hastalarda yine bu mide cerrahisi geçiren hastalarda mide kanseri olabilir ya da mide ülserinden dolayı geçirilmiş cerrahileri olabilir. Bu hastalara önermiyoruz, uygulamıyoruz. Bir başka alanımız da psikiyatrik bozuklukları olan hastalarda. Çünkü bunlardaki yeme bozukluğu ya da mevcut durumun farkındalığı olmadığı için şizofreni gibi, kişi davranış bozuklukları gibi bu hastalara uygulamayı da önermiyoruz. Çünkü bu 6 aylık bir periyot, bu uygulamayı düzenli olarak devam ettiremeyecek insanlarda bu uygulamayı maalesef ki gerçekleştiremiyoruz. Ama onun dışında uygulama alanımız son derece geniş. Son derece geniş. Peki hocam bir de şunu soracağım. Şimdi tüp mide ameliyatları gerçekleştiriyorsunuz. Bu tip ameliyatlarda kişi 20 kilo veriyor, 50 kilo veriyor. Hatta 100 kilo verenler bile var. Duyuyorum çünkü kendi vakalarınızı biliyorum. Peki bu yöntemle kişi kaç kilo verebilir? Evet, güzel. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle yutulabilir mide balonu için mevcut kilonuzun, çok pratik bir şey esasında, %15'ini ortalama olarak biz hastaya veriyoruz. Yani 100 kilo olan bir kişi 15 kilo verebilir. Evet, çok rahatlıkla verebilir. Bunun üstüne çıkan çok sayıda vakamız var. Yani neyi kastediyoruz? 100 kilo olan bir kişi 15 demiştiniz, 20 kilo,
24 kilo, 25 kilo veren hastalarımız da mevcut. Ama bu kişinin sonuçta 6 aylık bir program olarak biz bunu uyguluyoruz. Nasıl uyguluyoruz? Hastaya balonu uyguladıktan sonra diyetisyenlerimizle beraber biz o kişiyi 6 aylık bir periyot içerisine alıyoruz. Bu arada kişi hem az yediği için kilo vermeye başlıyor hem de sağlıklı ve az porsiyonlarla doymayı öğreniyor. Bu ikisini beraber gerçekleştirdiğimiz için eğer kişi bu düzene de uyarsa, bunun üzerine kendi yaşamında değişiklikler yapıp egzersizler de eklerse %20-25'lere kadar çıkan vakamız var. Ama biz tabii ki ortalamasını alıp söylediğimiz için yaklaşık olarak %15 civarında bir kilo vermeniz çok çok rahatlıkla mümkün. Şimdi hocam bu balon yutuluyor rahat. Çıkartmak için yine bir endoskopi uygulamıyorsunuz çünkü kendinden eriyor. Evet, bunun en güzel taraflarından birisi de o. Endoskopik balon uyguladığımızda 6 ayın ya da 1 yılın sonunda hastaya yeniden anestezi eşliğinde bir endoskopi yapıp balonu çıkartmamız gerekiyordu. Ama bu balonun en güzel tarafı şu üstünde kendi materyalinden birazcık daha farklı, kameralarda görünüyor mu bilmiyorum, bir alan var. Burası esasında bu balonun bir nevi zayıf tarafı. Evet. Vücut içerisinde 16. haftadan sonra 4 aydan sonra. Yani evet 4 aydan sonra burada çok küçük porlar yani incecik delikler açılmaya başlıyor. Ve bu içerisindeki sıvı yavaş yavaş mideye akarak bu balon tabiri caizse sönüyor. Bu sürenin yani 6 ayın sonunda vücudunuzda midenizin içerisindeki bu balon tamamen sönmüş oluyor ve daha sonrasında da doğal sindirim yoluyla, dışkılama yöntemiyle belki bir yediğimiz sebzelerin kabukları gibi sindirilerek dışkılama yöntemiyle dışarı atılıyor. Dolayısıyla size herhangi bir müdahale yapmak, yeniden bir anestezi, ameliyat, bir endoskopi uygulamak zorunda kalmıyoruz. Son derece fizyolojik yollarla atılıyor. Sibel Hocam hakikaten bugün çok önemli ve çok güzel bir yöntemden, teknolojik bir yöntemden bahsetti bize. Bu yutulabilir balonlar hakikaten çığır açtı desek abartmış olmayız. Yok, haklısınız, haklısınız. Kesinlikle. Belki daha ilginç şeyler de günümüzde göreceğiz yani. Kesinlikle. Zaman. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok Sizinle de teşekkürler. sohbet çok keyifliydi. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sibel Gelecek idi. Bize gerçekten geleceğin tıbbının önemli bir başlangıç noktalarından bir tanesinden bahsetti. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.